Bu video sıradan bir maç analizi değil. Çünkü şimdi anlatacağım oyun benim şimdiye kadar gördüğüm en iyi satranç oyunu. Evet, yanlış duymadınız. Hazırsanız satranç tahtasında bir başyapıta tanıklık edelim. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Filin ve vezirin çaprazını açtı. C5. Sicilya savunması D4'ü kontrol ederken vezirin çaprazını açıyor. At F3. D4 ve E5 karelerini kontrol etti. D6. C5'i destekledi ve filin çaprazını açtı. D4. C5'e hücum ediyor. C alır D4. D4'ü aldı. At alır D4. Açık Sicilya. At merkez D4 karesine yerleşti. At F6. E4'e baskı uyguluyor. At C3. E4'ü destekledi. A6. Naydor savunması. B5 karesini kontrol ediyor. Ve B5 sürüşünü destekledi. Fil G5. F6 atına baskı uyguladı. E6. D5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı ve vezir artık F6'yı destekliyor. Fil alır F6 yapılırsa piyon yapısını bozmadan vezir alır F6 ile yanıt verebilir. F4. Tal F dikeyindeki piyonu merkez mücadelesine dahil ediyor. E5 karesini kontrol etti ve alan kazandı. Fil E7 roka hazırladı. Vezir F3. Tal vezirini gelişti. Uzun rok hazırladı. Vezir C7. Koblenz vezirini gelişiyor. Uzun rok. Şah güvenliğini sağlarken kalesini yarı açık D dikeyinden oyuna sokuyor. At B D7. F6 atını destekledi. File E2. Tal filini gelişti. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. H6. F6 atına baskı uygulayan fili istedi. Fil H4. Fil tehditten çıktı. B5. Vezir kanadından alan kazandı ve fili için B7 karesinde yer açtı. E5. F6 atına saldırıyor ve vezirin çaprazını açtı. Kaleyi istedi. Fil B7. Tempo ile veziri istedi. Sonrasında F6 atını tehditten çıkabilir. Henüz 13. hamledeyiz ve Tal'den mükemmel bir vezir fedası geliyor. E alır F6. Tal atı kırıyor. Fil alır F3. Veziri aldı. Fil alır F3. A8'deki kaleyi istedi. D5. Filin çaprazını kapattı ve merkeze piyon yerleştirdi. Tal vezire karşılık at ve fil aldı. Bu saatten sonra Tal'i kim durdurabilir? Şimdi de Tal'den mükemmel bir at fedası geliyor. At alır E6 çift ünlem. Bu feda alınmak zorunda. Örneğin Koblenz vezir A5 ile vezirini tehditten çıkarsa vezir A5, F alır G7, kaleyi alarak vezir terfi etmek ister. Kale G8, kale tehditten çıktığında at C7 şah. Çatal attı, kaleyi kazanmak istedi. E dikeyini açmak ve veziri C7'ye getirmek için yapılan bir feda. Vezir alır C7, vezir atı aldığında at alır D5. Çatal atar, veziri ve fili ister. Bu konumda bilgisayar kale C8 ile vezir ver diyor. Vezir C4. Vezir tehditten çıkarsa kale H1. Fili açması alır. Tal'in birden fazla tehdidi olurdu. Atı açarak A8'deki kaleyi almak. Fil alır E7 sonrası açarak şahlar ve G7'ye kadar ilerlemiş bir piyon. Koblenz bu kadar tehdide aynı anda yanıt veremez. Tal'in çok üstün olduğu bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden devam edelim. At alır E6. Koblenz F alır E6 ile atı alıyor. Fil H5 şah. Koblenz'in rokunu bozuyor. Bu konumda oyunda dengeyi devam ettiren tek hamle var. G6. Koblenz bu hamleyi buluyor. Aslında bir şey değişmemiş gibi duruyor. Tal yine bu piyonu alacak. Tekrardan şah çekecek. Ama bu hamle oyunun ilerisinde F alır G7 ile kaleyi tempo ile isteme tehditlerini engelliyor. Buradan Koblenz'in ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Fil alır G6 şah. Şah D8'e giderse F alır E7. Şah çekerek tempo ile fili alır. Şah C8. Şah C8'e gittiğinde G3. F4'teki piyonu korur ve hamleyi siyahlara bırakır. Analiz çubuğundan da gördüğünüz üzere Tale artı 3 veriyor. Tale'nin E7 karesinde çok güçlü bir geçer piyonu var ve bu piyon filler tarafından destekleniyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Fil alır G6. Koblenz oyuna Şah F8 hamlesiyle devam ediyor. F alır E7. Tempo ile şah çekerek fili aldı. Şah G7. Kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu ve fili istedi. Tal bu kadar taş feda etmiş. Bundan sonra durur mu? Tabii ki hayır. Fil G3. Çift ünlem.
Tal filini feda ediyor. Koblenz burada şah alır G6 ile devam ederse F5. Tal aşarak şah çeker. Devamında veziri kazanırdı. Nerede kalmıştık? Fil G3. Koblenz oyuna at F6 hamlesiyle devam ediyor. E8 karesini kontrol etti. Kale H1. E6'daki piyonu istedi. B4. Atı istedi. Tal bu sefer de atını gözden çıkarıyor. Kale alır E6. Kale E7 geçeğini destekledi. B alır C3. Koblenz atı kırdı. Tal F5 hamlesiyle oyuna devam ediyor. G6'daki fili koruduğu gibi filin çaprazını açtı ve veziri istedi. Bu konumda siyahlara hafif üstünlük veren tek hamle vardı. C alır B2. Şaşırtıcı bir şekilde şah çekmek. Bu hamle yüzeyde anlaşılması zor. Çünkü rakip şahı tehdit ederken aynı zamanda tahtadaki dengeyi değiştiriyor. Devamındaki varyantlar ise oldukça derin. İnsan algısının sınırlarını zorlayan hamleler içeriyor. Satranç tahtasında bu tür gizli taktikler oyunun ne kadar karmaşık ve büyüleyici olabileceğini gösteriyor. Ve Koblenz'ten oyunu kaybeden hamle geliyor. Vezir B7. Vezir alır B2. Bir hamlede mat istedi. B3. Vezirin B2'ye bakışını engelledi. Materyal dengesine baktığımız zaman Tal'in 2 kaleye karşılık 2 kalesi, ata karşılık fili ve vezire karşılık fili var. Ama pozisyonun ruhu bambaşka bir şey söylüyor. E7'ye kadar ilerlemiş piyon ve taşların olağanüstü uyumu sayesinde bilgisayar bu konumda Tal'e artı 3 puan veriyor. Yani materyal eksikliğine rağmen konum tamamen Tal'in lehine. Bu da Tal satrancının özünü gösteriyor. Taşlar değil, fikirler kazanır. Tal'in bu konumdaki tehdidi file E5 gelip atı açmaz almak. Atı korumanın tek yolu kale F8 gelip kaleyi piyon ayağına koymak. Koblenz oyuna vezir D7 hamlesiyle devam ediyor. File E5. Atı açmazı aldı. Koblenz artık baskıya dayanamıyor ve kaleyi kırıyor. Vezir alır E6. F alır E6. Veziri aldı. Şah alır G6. Koblenz vezire karşılık kale ve fil aldı. Kurtulmuş gibi duruyor. Kale F1. Atı istedi. E7 piyon F8'i kontrol ettiği için kaleler desteğe gelemiyor. At H7. Koblenz materyal önde. Atını tehditten çıktı. Kaleyi veriyor. Fil alır H8. Tal kaleyi kırdı. Kale alır H8. Tal'den mükemmel bir kale fedası geliyor. Kale F8. Çift ünlem. Bu nasıl bir oyun böyle? Koblenz at alır F8 ile devam ederse at alır F8. Kale E8 sürüp vezir terfi eder ve devamında rahatça oyunu kazanırdı. Kaldığımız yerden devam edelim. Kale F8. Koblenz kale alır F8 ile oyuna devam ediyor. Kale alır F8 ile vezir terfi etti. At alır F8. Vezir aldı. E7. Atı alarak vezir terfi etmek istiyor. Bu konumda Koblenz'in atı kaçmaya fırsatı yok. Kale E8 sürer ve vezir terfi eder. Şah F7. E8 ve F8 karelerini kontrol etti. E alır F8. Atı yiyerek vezir terfi etti. Şah alır F8. Tal şah D1 geliyor ve Koblenz oyunu terk ediyor. Bu konumda Tal bir piyon önde ve rakibine göre piyonlara daha yakın. Şah E2, Şah D3 gelip Şah alır C3 ile bir piyon daha kazanacak. Tal'in iki kanatta da geçer piyonları var. Koblenz'in yapabileceği bir şey yok. Arkadaşlar oyunun hakkını vererek anlatabildim mi? Gerçekten bilmiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ve Tal'in dahice hamlelerinden siz de benim kadar etkilenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.